Merhaba oksijenlerim. Bugün çoğunuzun belki de ilk kez duyacağınız bir konuya değineceğim. Ben kendim yeni bilgiler öğrenmeyi çok önemsiyorum. Çünkü dünya çok hızlı ilerliyor ve karşımıza çıkan yeni olaylardan bilgimiz olması ve bu konu üzerinde kafa yormamızı çok önemsiyorum. Ve aynı zamanda kendi gelişiminiz açısından faydalı olduğunu da düşünüyorum. Ben de bugün yeni şeyler öğreneceğiniz bir video hazırlamaya çalıştım. Bu şekilde var olan fakat bilmediğiniz dünyalarla tanışacaksınız. Bugünkü konumuz ise CRISPR-Cas. İngilizce'de Clustered Regularly Interspaced Short Polydromic Repeats, yani düzenli aralıklarla dizilmiş polidromik tekrarlar kümesi. Bunun anlamı da genom düzenlemesi veya gen düzenlem olarak da adlandırılır. Modern biyoteknoloji her zaman DNA'yı değiştirmekle ilgilidir. Fakat DNA'yı değiştirmekle tam olarak ne kastedilmektedir? Örneğin eğer bir organizmanın istenmeyen bir kalıtsal özelliği varsa o zaman bu istenmeyen özelliği DNA ile kesilebilir. Yani çok basit. Örneğin bir özellik istiyorsanız organizmanın o özellik için DNA'nın eklediği üreme hücreleri yapmasını sağlayabilirsiniz. Yani DNA'yı özel bir makas ile kesip yapıştırma sistemi de diyebiliriz. CRISPR-Cas gördüğünüz gibi DNA'nın kodlamalarını TCC, TGT vesaire bunları farklı bir şekilde değiştirerek aslında özel bir medikal makasla keserek yeniden yerleştirip bir araya getirip tekrar doğru bir DNA yapıyor. Burada da gördüğünüz gibi zaten o DNA'yı kesiliyor ve yeniden birbirine lehimleniyor. Tabii ki o kodlamalar da birbirine aynı şekilde gelmesi lazım. Yani kötü DNA'yı kesmiş oluyorlar. Evet, doğru duydunuz. İnsan DNA'sıyla oynamak, yani CRISPR-Cas, gen düzenleme yapabileceğiniz bir teknolojidir. Ama bu gerçekten etik mi? Hangi felsefi ve dini sorunları beraberinde getiriyor? Aslında CRISPR-Cas yeni değil, ancak CRISPR-Cas bilinmeden önce benzer deneyler de şimdi olduğundan daha az seviyede gelişmekteydi. Örneğin 18. yüzyılda İngiliz doktor Edward Jenner tarafından insanları çiçek hastalığına karşı aşılamanın bir yolu olarak tasarlanan bir tür CRISPR-Cas keşfetmişti. Çiçek hastalığı o dönemlerde hala kötü bir hastalıktı. Hastalık yüksek ateş, kötü bir kızarıklığa neden olan ve büyük olasılıkla öldüren bir hastalıktı. Hatta bu hastalık herkesi etkilediği Mısır mumyalarının kanıtlarından da anlaşılıyor. Bilim insanları 5. Firavun Ramses'in M.Ö. 1150 yıl civarında vücudunda belden yüzeye kadar sarımsı izler görülmüştü. Bilim insanlara göre Firavun'un çiçek hastalığından vefat etmiş olabileceğinin bir göstergesi diye açıklamışlardı. Çiçek hastalığı ise Avrupa'ya 6. yüzyıllar arasında ulaşmıştı. Önce İspanyollar ve Portekizler, daha sonra da çiçek hastalığı diğer ülkelere bulaşmıştı. 18. yüzyılın sonunda hastalık Avrupa'da her yıl yaklaşık 600 bin ölüme neden oluyordu. Aslında koronavirüs ile karşılaştırabiliriz. Covid-19'da maalesef binlerce ölüme neden oldu ve virüs henüz tam olarak kontrol altında değil. Çiçek hastalığı o zamanlar ineklerle çalışan kişiler bu çiçek hastalığından salgınına yakalanmadığını ve sadece hafif semptomlar gösterdiğini biliniyordu. Bu gözlemlemeden dolayı İngiliz doktor Edward Jenner sığır çiçeğinin çiçek hastalığına karşı kurduğu sonucuna vardı. Jenner hipotezini test etmek için 8 yaşındaki James Phipps'e sığır çiçeği bulaştırdı. Derisinde 2 küçük çizik attı ve bunun üzerine doktor sütçü bir kız olan
Sarah Nellman elindeki sıvıyla bu çizikleri ovuşturdu. Yaklaşık 7 gün sonra çocuk bazı hafif semptomlar gösterdi ancak 2 gün sonra tekrar iyileşmişti. Aynı yılda doktor çocuğa insan çiçek virüsü bulaştırmıştı. Çocuk çiçek hastalığı geliştirmedi. O tarihten sonra tüm aşı türleri için aşılama termini kullanıyoruz. Bu aşılama kelimesi sığır çiçeği kelimesinden geldiği dikkatleri çekiyor ve Latince'de ona Vaccinia denir. Bu yöntem sayesinde çiçek hastalığı artık dünyada kalmadı ve milyonlarca insanın hayatı kurtarıldı. Belki de Covid-19 aşısı koronavirüsünü de azaltacak ve ortadan kaldıracaktır. Kim bilir? 2007'den bir başka örnek vermek istiyorum. Bir adam onu yavaş yavaş kör edecek bir gen üzerinde genetik bir mutasyona sahipti. Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'nde ona bir virüs enjekte ederek mutasyona uğramış gen bu şekilde değiştirildi. Yani böyle bir benzer prosedür CRISPR-Cas keşfedilmeden de vardı. 2015 yılında birçok ilginç ve ürkütücü gelişmelerin çoğuna tanık olmuştuk. Aslında 2015 yılının birçok alanda teknolojik ve biyomedikal veya biyoteknolojik gelişim yılının olduğunu söyleyebilirim. Ama 2015'in en önemli bilimsel gelişmesi CRISPR-Cas9 olduğunu da vurgulamak istiyorum. Bu buluş dünyanın geleceğini şekillendirecek teknoloji olduğunu düşünüyorum. Size tanıtım videomda söylemiştim. Ben sanat eğitimcisiyim ve multidisipliner bir sanatçıyım. Benim yaptığım sanat eserleri genelde gelişen, gelişmekte olan ve gelişmemiş bilimle alakalı. Gelişmemiş demekle henüz gelişecek olan bilimle de alakalı olduğunu diyebilirim. Aslında eserlerim fütürist bir bakış açısıyla sanatıma yansıyan ilhamlardan kaynaklanıyor. Bu konu hakkında bilgi edinmek isterseniz Elon Musk ve Yapay Zeka adlı videomu izlemenizi tavsiye ederim. 2015 yılında sanat ve bilimi bir araya getirmek amaçlı biyomedikal teknoloji araştırmacısı Profesör Dr. Habib Bofik ile birlikte çalışarak enstitülerinde için 3 boyutlu bir sanat eseri gerçekleştirmiştim. Bu konuyu detaylı bir şekilde başka bir videomda sizlerle paylaşacağım. Tekrar CRISPR-Cas teknolojisine dönecek olursam 2018'de dünyanın ilk genleri değiştirilmiş bebeklerin yaratıldığını vurgulamak istiyorum. Bu bebeklerin babası HIV pozitif olduğu için bilim insanı Yanku He tarafından her iki embriyonun DNA'sını değiştirdiğini açıklamıştı. Bu değişimi gizli laboratuvarında gerçekleştirdiğini de söyledi. Nedenine gelince HIV virüsü ile enjekte olan bir adam ikizlere sahip olacaktı. Bu da şu demekti. Bu adamın çocukları da bu virüsü taşıyacaktı. Yanku He, HIV virüsü DNA'sını embriyolardan çıkardığı için bu bebeklere daha sonra asla HIV virüsü bulaşmayacağı sağladığını tüm dünyaya bir bilimsel kongrede açıklamıştı. İkizlerin ismi Lulu ve Nana. Yani bu ikizler dünyadaki ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerdir. Burada da gördüğünüz gibi birkaç günlük embriyoları görüyorsunuz. Onların DNA'larıyla oynayıp düzgün bir DNA, kusursuz bir DNA üretiliyor. Burada da zaten Yanku bunu nasıl yaptığını kendisi dediğim kongrede anlatmıştı. Tabii ki bilim dünyası şok içindeydi. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Nana came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. When a Chinese scientist announced he had created the first living and breathing genetically modified babies, the scientific world reacted with shock and disdain. The announcement by Dr. He in China came as a great shock and a surprise. Yuan-Ki He tarafından gizli yapılan ve etik olmayan mühendislik dünya çapında büyük bir tepkiye de neden olmuştu. Bilim dünyası ve medya bunu etik dışı olarak kabul etmiştir. Çünkü bilim dünyasında kullanılan CRISPR-Cas9 teknolojisinin çalışması ve sonuçları hakkında çok bilgi olmadığını vurgulamıştı. Buna ek olarak bilim insanlarının bunu yaparken ikizleri
olası öngörülemeyen tehlikelere de maruz bırakıldığını vurguladılar. Bebeklerdeki bu genetik değişim sonuçlarının ne olacağını henüz bilinmiyor. İleriki tarihlerde kesin duyarız. Peki gelecekte tasarlanmış bebeklerimiz olacak mı? DNA'sı değiştirilmiş bebekler tasarlanma olasılığı çok yüksek. Örneğin istenilen ten rengini, göz rengini, IQ'sünü veya sportif olup olmayacağını bile bu şekilde kendimiz düzenleyerek sahip olabiliriz. Yani kusursuz bebekler ve sağlıklı insanlar ve süper insanlar olan bir toplum olasılığı olumlu görünse de ancak birçok şüpheyi ve endişeyi beraberinde getirecek gibi görülüyor. En büyük endişe ise otoriter ülkeler bu şekilde kontrolsüz bir şekilde insanların genleriyle oynama ihtimali çok yüksek olacak. Yani daha zeki, daha güçlü insanlar yaratma peşinde olacaklar. Sevgili oksijenlerim, bu videomun da sonuna geldik. Emek edip ve yorum yapanları da lütfen beğenelim. Onları motive etmiş oluruz. Oksijenlerim, yeni videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.